Şimdi biz en son minimum maksimum koymakla alakalı bir video çekmiştik. Video çok uzun olacağı için iki parçaya böldük. Bunu videoyu çekerken ikinci parça olacağına karar vermiştik. Bugün bu ikinci parçayı çekeceğiz. Daha çok ilk videoda maksimum koyma üzerine durduk. Arada minimumu da anlattık ama minimumda en az maksimum koymak kadar belki daha önemli olabilen bir konu. Bugün biraz daha min koymaya yönelik işlemler yapacağız. İlk videonun devamı olduğu için bugün daha kısa bir video olmasını ümit ediyorum. Evet, minimumu anlatmadan önce bir global min var. Bir de minimum koyduğumuz şeyler var. Onun farkını bir anlatırsan kafa Evet, karışıklıkları giderilebilir. güzel bir nokta. Onunla başlayalım. Hatta aslında söyleyeyim. Ondan önce şununla da başlayabiliriz. Şimdi ilk videoyu izledikten sonra bize gelen feedbackler arasında ben bazı kullanıcılarımızda şu bilginin eksik olduğunu da fark ettim. Önce bir minimum maksimumun genel sadece bizim sistemde değil, genel olarak ne olduğuna dair bir tanımlama yapalım. Ondan sonra da global min'le karşılaştıralım. Öyle başlayalım. Güzel bir Evet. oldu. Şimdi minimum maksimum dediğimiz şeyler otomatik fiyatlandırma yapılan yerlerdeki limitlerdir. Ama kullandığınız repriser'a göre minimum ve maksimum çalışma prensipleri farklı olabiliyor. Yani bizim Books Pro'daki çalışma prensibi her yerde aynı olabileceği anlamına gelmiyor. Başka yerde de kullanılan bir minimum maksimum yöntemi bizden farklı olabilir. Oradan bize gelen kullanıcılarımız varsa burada bir kafa karışıklığını önlemek amacıyla şu açıklamayı yapmak gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bizdeki minimum ve maksimum bariyer olarak çalışıyor. Bariyer görevi görüyor. Yani mesela ben bir kitaba 100 dolar maksimum, 20 dolar minimum koyduğumu varsayıyorum. Yani saçma rakamlar söylemiş olabilirim. Önemli olan rakamlara takılmayalım burada. Bu şu demek. 100'ün üzerine çıkmaya çalıştığı zaman 100'e takıl demek. Yani sadece o 100'ü geçmeye çalışırsa repriser herhangi bir değil o item'da yüzü geçmeye çalışsa yüze takılıyor. Aynı şekilde 20-30 dolar min koyduğumuzu varsayalım. 30 dolar min varsa o 30'un altına geçmeye çalıştığı zaman ona takılıyor. Yani sadece bir bariyer çekmiş oluyoruz. Başka sistemleri çok detaylı anlatmayacağım ama işte başka sistemlerde şu tarz kullanım alanları olabiliyor. Şöyle şöyle olursa işte minimum fiyatı kullan ya da başka sistemlerde minimumu koyarsam benim oraya minimuma doğru fiyatım gider gibi sistemler olabilir. Bu biraz saçma ama belki yapan vardır bilmiyorum. Bizde kesinlikle öyle değil. Yani siz bir kitaba 20 dolar minimum koydun. 20'ye doğru gidecek demek değil bu. Sadece 20'nin altına geçmeye çalışırsa oraya takılacak demek. Amazon'daki sistem bana kalırsa bir kitapçı için en saçma sistem. Başkaları için mantıklı olabilir bilemiyorum. Amazon'da şöyle çalışıyor. Mesela ben bir kitaba 60 dolar maksimum koyduysam kitabın fiyatı 80 dolara çıkarsa 80'e çıkabiliyor fiyat ama high pricing error'a düşüyor. Pricing error'a düşüyor ya da nasıl label'lıyor hatırlamıyorum Amazon şu anda ama 40 dolar minimum koyduğunda da 32'ye inmek isterse fiyat 32'ye iniyor ama yine onda da pricing error'a düştüğü için inaktif oluyor bu kitaplar. Dolayısıyla Amazon'daki Minimax bir kitapçı için diyorum. Bence çalışma prensibi en mantıksız olan Minimax şekli. Başka tür satıcılar için mantıklı olabilir. Şimdi bizdeki Minimax'ı açıkladık. Bir de bizde Global Minimum Payout limitimiz var. Değil mi? Nedir bu? Global Payout limiti dediğim şey. Öncelikle payout'un ne olduğunu açıklayalım. Payout mesela Amazon'da bir kitabı şu kitap 30 dolara satıyormuş değil mi bu kullanıcı? 30'a sattığı zaman bankasına diyelim ki 15 dolar yatıyor ya da 25 dolar yatıyor fark etmez. O paraya biz payout diyoruz. Satıştan sonra bankaya yatan para. Payout eşit değildir profit. Profit dediğin zaman işin içinde dükkan kiran varsa, çalışan masrafın varsa bunları katman gerekir. Payout sadece Amazon kesintisinden sonra kalan paraya diyoruz yani biz. Şimdi Global Payout Limit de şu. Repriser ayarlarınızda settings'e gidip orada Global Payout Limit koyabiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Bütün envanterim için ben sabit bir fiyat belirledim ve buna da diyelim ki mesela 10 dolar diyelim. 10 dolar global payout limiti koydum. Şimdi bu kitabın bankaya 10 dolar yatıracağı parayla şu kitabın mesela bankaya 10 dolar yatıracağı para farklı. Ağırlıklarına göre, boyutlarına göre farklı oluyor. Payout calculator'ını hesaplasana şuradan. Payout calculator. Mesela çok iyi bir yere dokundun. Aynen. Hemen payout calculator 10 doların kalması için bunu 20.38'e satması gerekiyormuş. Bir önceki kitaba bakıyoruz hemen. 10 dolar bize kalması için bunu da 20.68 67'ye satması gerekiyormuş. Biraz az fark var. En küçük kitapla en büyük kitap arasında bu 1-2 dolar daha oynar. Mantık şu.
10 dolara tekabül eden fiyat hangisi ise bunun altına inemiyor. Böyle bir payout limitimiz var. Dolayısıyla bir ikinci bir minimum ayarımız olmuş olabilir. Gidip göstereyim mi şurada Ali? Göster göster, sıkıntı yok. Repriser Settings'ten buradan bu ayarı bir kereliğe mahsus ayarlayabiliyorsunuz ve bütün envanteriniz için geçerli oluyor. Bu kullanıcı mesela 0,90 gün için 2 dolar payout limiti koymuş. Burada neyin mantıklı olduğu insanların sistemine göre çok değişir. Yani bazı kullanıcılar var mesela kitapları bedavaya alıyorlar ve ne kadara sattığına hiç bakmıyorlar. Bazı kullanıcılar var kitaplarını 2-3 dolar alıyor, kimisi 3-4 dolar alıyor, kimisi 15-20 dolar alıyor. Dolayısıyla buradaki payout limitine 2 dolar yazmanın mantıklı olabileceği senaryolar da olabilir. 15-20 dolar yazmanın mantıklı olabileceği senaryolar da olabilir. Buradaki kritik nokta şu. Payout limitine ben bir şeyi set edip arkamı dönüp gidiyorsam hata ediyorumdur. Hiç global payout limitini kullanmıyorsam da hata ediyorumdur. Yani bu her repriser'da olan bir özellik değil. Nitoscan'de var, bizde var. Diğerlerinde var mı bilmiyorum payout limiti. Güzel bir özellik ama bu güzel özelliğin mantığı şu. Ben envanterimin bir kısmını bu payout limitine takıp daha sonra onlarla özel olarak ilgilenmek istiyorum. Eğer payout limitine takıp onlarla özel olarak ilgilenmiyorsam yine hata yapıyorumdur. O yüzden payout limitinin bir doğru miktarı yok. Ama 2 dolar da yani kitapları bedavaya falan alıyorlar gibi bir şey. Bu arkadaşları ben tanıyorum. Bedavaya bile alsan kitapları 2 dolar biraz düşük gelebilir. Mesela düşük gelip gelmediğini nereden anlarız? Şurada Global Payout limitinin aslında 2 dolar çok da düşük değilmiş bu hesap için. Niye? Evet. 2 doların bile altına takılan %17 kitap varmış. Global Payout limitine bu adam kitapların %100'ünü takıyorsa mesela bu reprise'ı kullanmamakla aynı şey olmuş oluyor. Şurada ben şimdi 2 dolar yazdığı halde oraya %2 görseydim mesela diyecektim ki biraz daha payout'a tak sonra onu tek tek ilgilenirsin. Ama burada hatırı sayılır bir miktarı payout'a takmış. Yani bu adamın iş modeline göre 2 dolar mantıklı olabilir. Olabilir diyorum. Yani çok detaylı inceleme gerektiren şeyler. Evet, Bunlar böyle bir şöyle de tane doğru olabilir. herkese dayatabileceğiniz şeyler değil efendim. Şöyle de olabilir. Mesela biz sonuçta bu global payout limit ayarına sonradan şey getirdik, getirdik. Mesela adam şunu yapıyor olabilir. İlk 90 gün yüksek tutayım, Hı hı. satabildiğimi satayım, sonra çekerim aşağı. Ona Evet. göre yeni fiyatlardan satarım gibi bir stratejisi de olabilir. İncelemek Evet. lazım. İstersen bir global mine tıkla. Evet, buradaki ürünleri bir bakıp gerçek örnek üzerinden ne ifade ettiklerini de görelim. Ne yaptım bir daha göstereyim. Dashboard'da Global Payout limitine tıklarsanız burada Global Payout limitine takılmış olan ürünlerin filtresiyle açılmış oluyor bu sayfa. Yani 2700 tane kitabı takılan kitabı burada. Yani payout limitine takılmış adamın. Ya zaten bakarsanız çoğu bakın yani bu 100. adamın hem used hem new envanteri var. Bakın payout limit'e takılan çoğu acceptable, acceptable, acceptable. Ya hep acceptable yani. Şurada biraz new var 2-3 tane. Başlarda acceptable var. İkinci sayfaya geçtiğiniz zaman hep acceptable. Ya şurada new'ler başlıyor 14'ten itibaren Tıklasana 20'ye mesela kadar. şu 9-10 dolarlıklardan bir tanesine. Sonrası hep new geldi. Evet. Mesela yani Amazon 7.43'e sattığı bir kitap. Yani bu kitabı mesela Global Payout Limit'e takmış 7.86. Hemen kipasına bakıyoruz. Amazon fiyatını da değiştirebiliyor. Orada sabit değil. evet. Evet, Amazon'un mesela fiyatını değiştirdiği bir yere denk geliyoruz. Amazon bütün sene boyunca 9.79'a sattığı bir kitap şu anda Amazon fiyatını 7.43'e çekmiş. Yani bunun geri yükseltmesi muhtemel. Bakın eskiden de Amazon 7.19'muş. Daha sonra 8.19'a çekmiş. Ama aynı zamanda şunu da bakalım. Mesela April diyor. Kaç şuradan Nisan burada 4 ay boyunca 7'lerde kalmış sonra 8.99'a çekmiş. Ya bu arada yani bu örnek çok iyi oldu. Şimdi orada 2 doları görüp böyle kızabilecek müşterilerimiz vardır. Çünkü herkes kendi iş modeline göre diğer business'ları değerlendiriyor. Ama bakın bu kitabı mesela başka bir iş modeli yapan, gidip tek tek Goodwill'lerden kitap toplayan birisi için şu kitap muhtemelen hiçbir zaman almayacak bir kitap. Çok iyi satıyor tamam ama Amazon 7.43'e satıyor. Yani payout zaten 1.44. Adam 1 dolara bile alsa bunu işlemesi, göndermesi bilmem nesi falan filan bayağı bir şeye geçecek için almayacaktır. Dolayısıyla burada aslında bizden de çok talep edilen işte insanların payout'unu belli bir miktara set etmesi için motive etmemizi isteyen kullanıcılarımıza da seslenmiş olalım. Farklı farklı iş modelleri var. Yani
dediğim gibi bu arkadaşın kitabı nasıl aldığını, nasıl listelediğini hiç bilmiyorum. Bazı kullanıcılarımız var mesela, kitapları almadan listeliyor. Adam anlaşmış bazı büyük kitapçılarla. Direkt cayır cayır binlerce listing yapıyor yani. Şimdi ya o adam kitabı elinde de tutmuyor, işlemiyor da, listelerken de otomasyon kullanıyor. Başka otomasyonlar kullanıyor yani. Bizden Books.Pro'dan tek tek kitapları scan ederek listelemiyor. Dolayısıyla ben insanların bu işin en doğrusu $10 minimum payout'tur, bu işin en doğrusu $20 minimum payout limitidir demek herkese hitap etmiyor. Devam ediyorum. 7.43'e mesela bu adam minimum payout'a takmış. Ya bunun 7.43'e inmesini tavsiye ederim ama Amazon yükselebilir. O yüzden 5 günlükte bir kitap olduğu için global payout'a takılmış olması mantıklı olan bir kitapla karşı karşıyayız. Mesela aynısının farklı bir örneğini bulalım. Şu adamın new sattıklarından Amazon'un olduğu mesela. Şimdi burada bizim sarıyla gösterdiğimiz şey Amazon, biliyorsunuz. Mobil application'ımızda Amazon'un sarıyla altını çiziyoruz. Burada da sarı renkle göstermişiz. Hemen bakalım, bunda Amazon mesela hep 7'lerde miymiş, daha yüksek miymiş? 7.43'müş, 7.99'muş, 9.99'muş. Peki daha önce düşük olup yükseldiği olmuş mu? 7.19'muş, 8.99'a kadar çıkmış. Ya bu adam beklerse, o pardon, şurada 10 Onun kadar. dolarlar var. Aynen. Aynen. Bu kitap $10'lara kadar çıkmış. O yüzden $10'lara tekrar çıkabilir. Buna Global Payout Limit'e takılması mantıklı bir kitap ve 5 gündür elinde. Şimdi mesela çok gündür elinde olan bir kitap bulalım ki Global Payout Limit'e takılması mantıklı olmayan ya da şu an özel ilgilenilmesi gereken bir kitap bulalım. Amazon 6.12'ye satıyormuş. Hemen bakıyorum. Amazon daha önce 7.48'lere satıyormuş. Bütün tarihine bakarsan 9.99'a satıyormuş. Yani burada bu sabah bir müşterimizle konuştum. O da şey diyor, yani uzun vadede kitapların fiyatının aslında düştüğünü ve bunun son zamanlardaki repriser kullanımıyla alakalı olduğunu düşünüyordu. Öyle bu konuda bir istişare ettik, muhabbet ettik belli bir süre. Bu da aslında ona bir örnek yani. Her kitap zamanı geçtikçe sales rank'i kötüleşir. İlk çıkmış bu kitap, sonra hit yapmış. Gördüğünüz gibi sales rank görünmüyor bile. Bakın daha sonra sales rank hafiften kötüleşiyor. Sales rank kötüleştikçe Amazon'da fiyat düşmüş. Aynı Amazon gibi bunun işte yayın evleri de fiyatları düşüyor. Amazon dışındaki mecralarda da, offline mecralarda da fiyatları düşebiliyor. Ama yine de tekrar çıkar mı buraya derseniz çıkabilir. Son bir senedir de 7.48'e satmış ama Bence bu çıkmaz. elinde 218 gündür var bu kitap. Hatırı sayılır bir miktar geçmiş yani. Yani bence 6.12'ye sattığında 9 cent zarar ediyor bu arada. 6.12 tabii ki de inemez. Ya bunda yapabileceği hiçbir şey yok kullanıcının. Bekleyecek bu kitabı. Satarsa satar. Yani 7K olduğu zaman çok nadir, ama bu çok nadir. Toplantıdan önce de seninle konuşmuştuk. Bundan bahsetsek mi? Karşımıza çıktı örneği. 7K olduğu zaman bir kişi denk gelebiliyor yani. Amazon belki 10 saniyeliğine load olmuyor Amazon. Orada o 10 saniyede biri girip alıyor falan. Şansına milyonda bir ihtimal satarsa satar. Bekletsin elinde. Belli bir süre sonra bu kitabı muhtemelen çöpe atmak zorunda kalacak. Ya da Amazon fiyatını yükseltecek. Şu an şimdi 6.12'de kâr edemediği için in diyemedim adama. Normalde diyecektim ki bunu beklemenin gereği yok. Global Payout Limit'e takılmış ama aşağı doğru insin diyecektim ama 6.12'de inemiyor yani adam. 5.99 Amazon satıyor. 38K'da kitap. Bu kitaplar aslında çok, bence kitap alım stratejisinde de bir hata var ya burada. Ya şey olabilir. Başta yanlış alıyor da olabilir. Evet, doğru söylüyorsun. Yani bu adamın eski kitapları olduğu için, bu sene de kitap işine başladığı için ilk zamanlar yanlış kitapları listeliyor olabilir. Evet. Çünkü storage fees'i ödüyorsun şu kitaba. Aynen. Yani zaten bunun bir sene içerisinde ödediğin storage fee 8.95'e satsan bile $3 ediyordur yani belki de. Bilmiyorum, 3, salladım şu 3 an. dolar etmiyordur da yine kafadan 1 dolar falan ediyordur yani. Evet. Ya ama zaten 8.95'e satamayacak bu adam. Çünkü bak, Tabii. Amazon 9.38'deymiş. Yani 9'da tekrar çıkar mı bilmiyorum. Daha önceki şeyinde, bu kitap değil ya o. Bu kitap mı? Doğru, bu kitap. Daha öncekinde 4'e kadar inmiş Amazon. Vay anasını, nasıl iniyorlar o fiyata ya? Yani bazı bildiğim şeyler var. Shipping'den indirim oluyorlar falan filan ama onu hesaba katsam bile kurtarmaması lazım. Neyse. Tabii. 7.99 ya, çok nadir çıkmış bakın. Kitap kaç, 4.000 gündür var yani. 10 yıldır var. 10 yıldır $9'lara bir ay 2 ay falan çıkmış yani. Orada da şunu görüyor musunuz? Çok tatlı bir şey var aslında şurada. Şuraya zoom yapayım. Bakın kitabın fiyatı arttığında sales rate nasıl azalmış, görüyor musunuz? Yani şu kitabın $7 olması $9 olması arasında günde işte belki binlerce satmasından günde yüzlerce satmaya düşüyor. Yani aslında bir yerde Amazon bunun fiyat düşmesinin bir mantığı da olabilir. Nasıl bir mantığı olabilir? Amazon kar etmiyordur ama trafik drive ediyordur yani web sitesine.
bilemiyoruz artık onların business modeli nasıl. Ama bu da mesela uzun süredir elinde olduğu için yavaştan çöp olmaya yaklaşan bir kitap yani. Ben buna bir toparlamak için bir şey söylemek istiyorum. Evet. Global Min görüyorsanız, Global Min'e takılmış ürün görüyorsanız bilin ki mevcut piyasa sizin Global Min değerinizin altındadır ki biz onları Global Min olarak şey yaptık, tagledik. Yani oradaki sayı onu ifade ediyor aslında. Sizin o kadar kitabınız piyasanın üstünde. Ama hemen paniklemeye gerek yok. Bazısı taktik olabilir eğer öyle yapıyorsanız. Ama bazısı gerçekten yanlış yaptığınız şeyler olabilir. Veya yanlış yapmamışsınızdır. Siz alırken o kitap iyidir, sonradan piyasası düşmüştür. Evet. Ne yapacağız biz o zaman? Belli günü geçmiş olanlara müdahale etmemiz lazım. Belli bir güne kadar izin verebilirsiniz. Atıyorum 3 Şansımızı ay. deneyebiliriz. Aynen şansınızı deneyebilirsiniz bir yerde. Ticaret sonuçta. Ve fiyatlar da değişiyor. Amazon bile fiyatını yukarı çekip aşağı indiriyor. Dolayısıyla belli bir süre deneyebilirsiniz. Bu belli süre sizin stratejinize göre değişir. Kimisi 3 ay bekler, kimisi 9 ay bekler. Ona çok bir şey diyemiyorum. Ama belli bir yerden sonra sizin artık bunlara müdahale etmeniz lazım. Bunun için de ben 9 ay threshold'unu verebilirim. Yine sizin tercihiniz ama 9 ay threshold'unu vermemin sebebi şu. Bu long term storage fee yani eski ismiyle long term storage fee 8 aydan 9 aya geçtiği zaman böyle bir sıçrama yapıyor. Yani 8 aya kadar 9 aya kadar özür dilerim 3-5 centlerken 9 aydan sonra 15-20 centlere çıkıyor kitap başına. Öyle olunca Evet. hani onu bir threshold olarak verebilirim yani. Evet. Onlara 270 bir şurada. 9 ay 270 günü gördüğünüz zaman 270'e yaklaşıyorsanız aklınızda bulunsun. O kitapla ilgili hareket almanız lazım. 180'de de bir bariyer var. Doğru mu Ali? tabii 180'de başlıyor long term storage fee. Eskiden 365'ti. Sonra 270'e çektiler. Sonra 180'e çektiler. Evet. 180'de başlıyor ekstra. Ee, Küçümsemeyin bu storage tabii. fee'leri. Yani 5-10 centten 20 cent 30 cente çıkıyor diye önemsiz demeyin. Binlerce kitaptan bahsediyoruz Tabii. burada. Her ay Ya bir de verdiğiniz. şu anki incelediğimiz hesap aslında müşteri en azından şöyle söyleyeyim. Aslında daha çok böyle bizim Amerikalı müşteri kitlemizin yaptığı iş modeli. Türk müşteri kitlemizin yaptığı iş modeliyle birebir aynı değil. Değil. O yüzden bu tarz kitaplar onlarda çok bulunmayabilir. Şimdi biz hep 2 dolarları inceliyoruz. Hep Amazon'un 6-7 dolara sattığı kitaplara denk geliyoruz ama şu anda incelemediğimiz bir takım örnekler de vermek istiyorum ben. Daha çok kişiye hitap edeceği için. Yani biz ilk başta ne dedik? Burada adam %17 görüyor dedik. Siz Global Payout limitinize atıyorum 10 dolar yazdınız ama şurası %3 takmışsınız. Yani bu az bir oran. Yani belli bir miktar kitabınızı biraz daha yüksekten satmaya çalışıyor olmanız lazım. 10 dolar yazdın %3 takıldı. 15 dolar yaptın %6 takıldı. İşte 20 dolar yaptın %10 takıldı diyelim. Yani yükseltebilirsiniz. Burada dediğim gibi 30 dolar bile yapsan yetmeyebilecek senaryolar olabilir. 2 dolar bile yapsan fazla gelebilecek senaryolar olabilir. Buradaki amacımız şu. Benim elle ilgilenebileceğim kadar kitabı buraya takmak istiyorum ki ben bir miktar envanterimi de piyasanın üstüne satmaya çalışayım. Bu sistemi hiç yapmak istemiyorum diyen kullanıcılarımız olabilir. Biz bu şekilde tavsiye etmiyoruz. Çünkü bu lazım bir sistem. Her ne kadar siz gidip kitap almaya devam edip ürün listelemeye devam etmek isteseniz bile içinizde bu arzu olsa bile buna da biraz zaman ayırın. Bu sistemi otomatize edin. Ondan sonra VA'ye devredeceksiniz zaten. Bunu yaptığınız zaman en başarılı örnekleri biz böyle görüyoruz. Yani şu an şuradaki Global Payout limitine bu kullanıcı ya adam cayır cayır listing yapan birisi belli ki. Şimdi adam daha fazla listing yapmak yerine gelip de şuradaki kitaplardan 10'ar sent daha fazla kazanmaya çalıştığı zaman ilk zamanlarda biraz kaybediyormuş gibi görünebilir. Ama bu işi sistemini oturtturup daha sonra bir de VA'yı işe alıp onu da eğitip ona da devrettiği zaman yani önce bir kendisi yapıp ondan sonra kendi zamanını geri satın almış oluyor aslında. Yani adam sonra satın aldığı zaman bir daha işini büyütmek için kullanabilir. Öyle yaptığı zaman en verimli öyle oluyor. Yani genelde de Türk çalışanlar Türkiye'den VA alıyorlar. Bu anlattığımız sistemler siz sistemleştirip VA'ye devredeceğiniz şeyler genel olarak. Evet. Şimdi biraz uzun tuttuk Evet. girizgahı. Toparlıyorum girizgah kısmını. Daha sonra min koymaya geçiyorum şimdi. Var mı burada bir girizgahta şey yapacağın şey girdi Ali? Sadece VA konusuyla alakalı şunu söylemek istiyorum. VA'ler sizin yapamayacağınız şeyleri yapamazlar. Neyi yapamazlar? Sizin yerinize kitap bulamazlar VA'ler. Eğer online arbitraj yapmıyorsanız. Ki çoğu müşterimizin iş modeli retail arbitraj. Gidip kitap bulup şey yapıyorsunuz. Bir virtual assistant sizin yerinize maksimum koyabilir. İşte ne bileyim high price'larını düzeltebilir ama sizin yerinize kitap toplayamaz.
fiyat performans açısından düşünün. Sizin bir saatiniz yeri geliyor 200-300 dolarlara denk geliyor. Hani iyi bir kitap bulmaya gittiğinizi düşünün. Ama bir VA'ye vereceğiniz para maksimum 10 dolar 15 dolar, işte ne kadar tecrübeli biriyle çalıştığınıza göre değişir. Yine de sizin Evet. vaktiniz daha değerli yani. Kesinlikle. Aklınız daha önemli. Bu VA kullanımı için gayet teşvik edici bir açıklama oldu. Ama ilk söylediğin cümleyi ben şöyle diyeceksin sanmıştım. Hemen ben oraya da bağlamış olayım. VA sizin yapamadığınız şeyleri yapamaz. Sizin yapabildiğiniz şeyleri yapamaz gibi bir şey söyledin ya. Orada da şunu diyeceksin. Bazı Seni şeyleri yapamaz biliyorum aslında. bu arada %100. Şu da çok önemli. Ya ben VA'nin ne yaptığını anlamadan VA servisini alıyorsam bilin ki siz business'ın iplerini tanımadığınız bir insana emanet ediyorsunuz. Yani ben burada işte VA servisi veren insanlarla alakalı kötü bir şey söylemeye çalışmıyorum. Sadece sizle alakalı iyi bir şey söylemeye çalışıyorum. O da şu ki servis aldığınız servisin içeriğini kendiniz biliyor olmanız lazım. Bu Books Pro için de geçerli bu arada. Yani bizim programı kullanmayı bilip bizim limitlerimizi sorgulayan, e, bizden daha çok bilgi edinmek için sürekli bize mesaj atan müşterilerimizden biz daha memnun oluyoruz. Çünkü diğer kullanıcı tipi şöyle oluyor. İçeriğini bilmiyor ya, hayal ediyor. Hayal ettiği şeye inanıyor ve o inançla hareket ediyor. Bu iyi bir business yöntemi değil. Bu tarz kullanıcılarımızdaki başarı oranı gördüğümüz daha düşük. O yüzden servis aldığınız şeyin içeriğini kendiniz biliyor olmasanız VA konusunda da bu geçerli. Önce kendiniz yapacaksınız, ondan sonra VA devredeceksiniz. Şimdi, aa, teşekkürler katkın için, girdiğin için VA ile alakalı. Hemen girizgahı toparlıyorum. İki tür minimumumuz var bizim. Bir normal minimum maksimum price'ımız var. Bir de global payout limitimiz var. Repricer settings'te. Bu global payout limiti iş modelinize göre değişebilir. Buradaki mantık dashboard'da global payout limitine taktığınız belli bir miktar olması lazım ve bu miktarla elle ilgileniyor olmanız lazım. Elle ilgilenmiyorsanız kendi kendinizi yavaşlatıyor da olabilirsiniz. Hani buna da dikkat etmek lazım. Ben envanterimin %50'sini Global Payout limitine taktım diye oraya işte 15 dolar yazdım diyelim Global Payout limitine ve envanterimin %50'sini buraya taktım ve bir daha da hiç dönüp bakmadım diyelim. Burada güzel sizin işinize yarayabilecek bir özelliği kötü bir şekilde kullanmış olabilirsiniz. O yüzden burada belli bir miktar Global Min Payout limitine takacağım. Ondan sonra onlarla ilgileneceğim. %17 bence güzel bir oran. Bu iş modelinde %17, %20, %25, %10 bunlar güzel rakamlar. Buralara takacak ve adam daha sonra gelip buralarla ilgilenecek. Şimdi minimuma geliyorum. Minimum. Şimdi minimum benim genel olarak düşüğe kitap satmasını engellemek istediğim durumlar. Şimdi piyasada artık bugün Repricer neredeyse piyasanın gerçeği haline gelmiş durumda. Yani bundan 10 sene önce Repricer kullanan insan sayısı belki %15-20'lerdeyken bugün Repricer kullanan insan sayısı, kullanıcı sayısı %100'e yakın. Yani kullanmayanlar genelde piyasadan çekilmek zorunda kalıyorlar belli bir süre. Orada bir kullanmayan bir %5-10'luk dilim sürekli sirkülasyona uğruyor. Hiç kullanmayıp da kalanlar da olabiliyor. Ama genelde repriser kullanmayanlar belli bir süre sonra piyasadan çekilmek zorunda kalıyor. Piyasanın gerçeği haline gelmiş bu durumda. Altını çiziyorum. İş modeline göre değişir bu arada. Yani yanlış ifade etmiş olmayayım. Yayın evinden kaynağından alan regular supply olan kullanıcılar için repriser çok büyük bir ihtiyaç değil aslında. Ya da mesela bir kitapçı store'u vardır adamın. Zaten retail satıyordur. Amazon'dan da yılda kaç satış geliyorsa gelsin kardeşim. Gelmiyorsa da gelmesin tarzında bir iş modeli varsa Amazoncu değilse yani adam o adamın da repriser'a ihtiyacı yoktur. Bize böyle ulaşan bookstore'lar var. Yani ben bugüne kadar o bookstore'lardan bir ya da iki tanesine anca repriser kurmuştumdur. Çoğuna talk it out yapıyorum yani onu konuşarak ikna ediyorum. Diyorum ki bak hani senin için mantıklı değil bu. Zarar görürsün diyorum. Bu şekilde reprising'ini kurmadığımız çok fazla benim konuştuğum işte Columbus'ta, Philadelphia'da, New Jersey'de, Chicago'da hatırladıklarım bunlar. Kullanıcılar oldu. Aralarında Türkler de var ama çoğunlukla Amerikalı. Evet devam ediyorum. Repriser herkes kullandığı için bazen fazla rekabet olabiliyor. Ama asıl fiyatı drop eden şeyler büyük sıçramalar. Yani bizim Repriser günde 6 sente kadar iniyor. 3 o iniyor. 3 karşı taraf iniyor. 6 sentten sonra günlük blok yiyorsun. 6 sent. Geçen de bu matematiği yaparken biraz saçmalamıştım. Günde 6 sentten 30 gün düşersem ben 1,80 fiyat düşüyorum. Değil mi? Ayda Repriser'ın başka bir Repriser'la
spesifik bir repriser'la sadece bir kişiyle kapışmasından kaynaklı inebileceği fiyat 1,8 dolar. 2-3 kişiyle kapıştığı zaman da ayda 5-6 dolar iner maksimum. Tabii burada başka hikayeler gerçekleşiyor. Dolayısıyla 5-6 dolardan fazla inmeler olabilir. Neler olabilir mesela? En çok yaşanan şey, bir kişi geliyor cart diye 20 dolara giriyor. Yani mesela 40 dolar olan bir kitapta adam geliyor 20 dolara giriyor. Bu durumda repriser çaresizce oraya gitmek zorunda. Gitmesine engel olabilecek ne yapılabilir? Bizim otomatik kurallarımızda var bu arada. Eğer bir kişi aşağıdaysa gitme diye kural yazılabilir. Bizde de var bu kurallar. Ne oluyor mesela, bir kişi cart diye 20'ye iniyorsa, diğerleri de 40'taysa o kitap 40'ta bekliyor bizim program. 20'ye hemen inmiyor. Ama bir indi, iki indi, üç indi. Çünkü herkes Books Pro kullanmıyor. Books Pro kullanmayan ben şu anda Nitoscan dahil ikinci fiyata bakarak kural yazabildiğim başka program bilmiyorum. Cashmonkey'den emin değilim. Ama Nitoscan'da yazamadığını biliyorum. Repriser.com'dan da %100 emin değilim. Be yok. Reprised var. Aurora Reprise, var. Reprise, Reprise felaket bir şey yani. Reprise ve Amazon'un kendi Reprise'ları, onlar zaten Reprise bile yapamıyor doğru düzgün. Değil, ikincisine bakmak. Onları hiç bilmiyorum. Aurora'nın yeni bir versiyonu çıktı bu arada. Onlar bayağı kendilerini geliştirdiler. 399'da sattıkları bir versiyonu var aylık. Sadece Orada olabilir Repriser. belki. Ha? Sadece Repriser. 399 dolar. Ha, aynen, aynen. Ya ama ya onlar böyle daha çok corporate level servis vermeye çalışıyor. Farklı bir metotları var. Bizim rakipler arasında bunu yapan da tek şirketizdir herhalde. Kendi rakiplerine var. Aynen Bizim aynen. rakipler arasında Aurora beğendiğim rakiplerden. İşini güzel yapıyorlar. Eskiden kaç ucuzdu bayağı. İşte 69-79 falandı. Onu şu an bayağı bir yükselttiler. Ama o yükselttikleri base paketi o kadar iyi değil. Asıl bu Ultimate mı ne, öyle bir şey çıkardılar. Bayağı pahalıya satıyorlar. O iyi. Ama kitapçılar için değil tam olarak. Yani kitapçı olmayanlarda cross listing, reprising falan da oluyor. Girmeyeceğim oralara. Hep toplantıyı uzatıyorum. Biliyorum, beni uyarıyorsun hani. Ama tutamıyorum kendimi. Mingo hadi Mingo şuraya. Kaç Evet, koyalım? mine dönüyoruz. Cross listing falan reprising yapıyorlar. Onlar farklı konular. Ben bizim konuya dönüyorum. Minimum koymaktan bahsediyorduk. Bütün hemen hemen kitapçılar repriser kullandığı için aşağı doğru iniş olabiliyor. Toparladım, şu an hatırladım nerede kaldığımı. Bu aşağı doğru inişlerden, drastik inişler, yani böyle aniden küt diye olan inişler genelde birisi intihar ediyor yani, tabiri caizse. 40 dolar herkes satarken adam geliyor 10 dolara giriyor. Bunun yaşanmaması için, bu durumda benim yukarıda kalabilmem için minimum koymam lazım. Her ne kadar otomasyonda ikinci fiyatla arasındaki fiyatı kontrol ediyor olsa da, başka repriser'larda bu olmadığı için bir kişi dalınca öteki de dalıyor. Aşağı 2-3 kişi dalınca biz de dalıyoruz yani. Çünkü üçüncüyle arasındaki fiyatı kontrol etmek iyi çalışan bir rule değil. Yazdık, denedik, test ettik bunu aylarca. Bunu isteyen kullanıcılarımız var. Yaşanan çok fazla uç nokta olaylar var. Overall daha zararlı çıkıyorsunuz yani. O yüzden üçüncüyle fiyata bakmıyoruz, ikinciyle bakıyoruz. Minimum nasıl koyuyoruz? Buraya geliyorsunuz. Şu kitaba şu minimumu koymak istiyorsanız hemen hızlıca sağ tıklayıp set min yapıp koyabilirsiniz. Ya da şuraya yazabilirsiniz. Mesela örnek göstereyim. Bir sent altını buraya yazacak. Bunun altına minimum koymuş oldum. Tabii hesap benim olmadığı için hemen siliyorum bunu. Ama hangi kitaplara minimum koymalıyız? Hemen şöyle yapıyoruz. Bir alttakine baksana ya. O kitap güzel bir kitap. Arkadaş mı? Güzel. Ben gezerken sen gördün herhalde. Tam minik bir örnek oldu yani. Çiçek gibi satıyor bu kitap. Tertemiz. 8,91'e arkadaş buy box'ı almış. Şu anda ellemezse bu arkadaş 8,91'e satacak. Ama 8,91'e başka birisi daha satıyor. Bu 8,91'e satan kişiden kaynaklı buraya inmiş olabilir. Neden oradaki gri, diğerleri gri değilken? O da güzel. Bu %85 feedback ratinginin altında olduğu için burası gri çıkıyor. Aa, Normalde bizim uygulamamızda şöyle bir özellik var. Feedback score belli bir şeyin altındaysa onu yok sayıyoruz. Mesela bu hesap için kaç set edilmiş bilmiyorum ama atıyorum %85, mesela %90'ın altını yok saymış olsaydı mesela, burada bunu yapın diye demiyorum bu arada. Mesela 8.91'e çekmeyecekti. Onu yok sayacaktı. Piyasadaki en düşük fiyat 12 dolar olacaktı ve ona belki gidecekti. Şimdi devam ediyorum. Bu güzel bir örnek. Niye? Hemen sonraki satıcı 12 dolar satıyor. Yine de bir check edeceğim hemen Kipas'ından. Buybox daha önce hiç 8'lerin üstüne çıkmış mı diye. Amazon girmiş bu arada. Amazon zamanında 13'e satıyormuş. Ama Amazon kendine bile Buybox vermemiş bu arada 13 dolara, görüyor musun? Ama Amazon verememiş ki varken 9.950'de evet, FPS etkisi 9.50'de varmış. başkası varmış.
Amazon bile 13 dolardan buy box alamamış bu kitabı. Dolayısıyla bu kitabı 13'e satacağını hayal etmek çok mantıklı Biraz değil. daha büyüksene. Büyüksene. Sanki evet. Şu Amazon'dan önceki kısımda sanki var Buralarda mı? Yok. 13'e kadar çıktığı olmuş. Hiç çıkmamış değil 12'lere 13'lere. Çok az ama. Son bir Ama çok sene az içinde çıkmış. bir ay bile kalmamış yani. Bu kitabın oluru abi ben sana söyleyeyim bak şuralar 9.99'lar. 9.45'ler. Ama tabii piyasaya göre davranacağız biz. Yani Evet. burada bunu gördük. Burada şu an 8 doların üstüne çıkıyormuş abi bu kitap. Bunu gördük zaten. Yani maksimumu minimumu tam olarak buradan belirlemek zorunda değiliz. Şu anda 12 dolara burada insancıklar var. O yüzden bence şuralara bir yerlere çekmek mantıklı olabilir. Mesela 11.90 bana güzel geldi. Özür dilerim. Büyük bir hata yapıyordum. Maksimum yazıyordum. Evet. Minimum yazıyoruz. 11.90 bu kitap için güzel bir minimum. Tabii yazdıktan sonra ben siliyorum. Benim hesabım değil. Güzel bir min örneği. Evet. Mesela bu kitabın piyasası aşağı yukarı belli. Hı hı. 23-24 dolarlara satılıyor. Güzel, hızlı da satan bir kitap. 72 Evet. 72 gün satılmış. Sen konuşmaya devam ederken kiposunu Evet, açayım. ben burada belki fiyatımı yükseltmeye çalışmayabilirim ama bu kitap çok hızlı sattığı için buna mesela şey yapabilirim. Ya bu kitap 20'nin altına satmasın diye minimum koyabilirim mesela. Ama Evet. biraz Repriser'a da biraz yer bırakmam lazım. Ama direkt 23, 62, 63'e koymayayım da atıyorum 22'ye koyayım. Yarışırsa 22 kadar gitsin orada dursun diyebilirim Evet. mesela. Şimdi aslında birden fazla min koyma sebebimiz var. Bazen tedbir mahiyetli. Bu senin Aynen. söylediğin ona örnek oldu. Aynen. Bazen fiyatımızı yükseltmek mahiyetli. Ben fiyatımızı yükseltecek bir şey arıyordum. Sen diğerini örnek vermiş oldun. Çok güzel oldu. Teşekkürler. Mesela bu kitabı geldin. Tamam yani ben bu kitaba hani min koyulacak kitap ararken bunları cart 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 geçiyorum ama bu bunların min koyulmayacağı anlamına gelmiyor. Benim aradığım spesifik bir tip vardı. Onu aradığım için cart cart geçiyordum bunları. Buna da mini gidip 18, 20, 22 falan koyabilirsiniz. Kipasına bakıyorsunuz. Bu kitap maksimum 24'ü görmüş. Şurada 28'i görmüş Milford Trade diye. Ama Amazon girdiğinde bakın 20 dolardan 19 dolardan girmiş. En düşük 15'i görmüş. 14'ü görmüş. 15'i görmüş. 19'u görmüş. Şurası kaç? 18. Yani bu kitap en düşük 18'i en fazla 27'yi görmüş. Yani bu kitabın minimum maksimum değerleri aslında 18-27 gibi bir fiyat. Ama hani amacımız zaten çok düşüğe satmasını istediğimiz için 18 değil de mesela 20-22 gibi min koyarsanız 18'e inip inmeyeceğinize daha sonra siz kendiniz karar vereceksiniz. Evet. O yüzden tedbir mahiyetli buna 20 koyarsın. Şuna mesela 22'ymiş. Hemen bakalım, inceleyelim. 24'e koyabilirim gibi geldi ama Kipa ne diyecek bize? Evet. Bak 27. 28'e kadar çıkmış, 14'e kadar inmiş. Bakın Buybox grafiği çok hareketli bir şey. Yani şu kitabı min koymazsanız aslında 20'ye, 24'e, 25'e satabileceğiniz kitabı siz 14'e kadar inebilirsiniz. Evet, bu da güzel bir örnek oldu. O yüzden buna kaç koyarım ben? Ağırlıklı olarak şöyle bir kafamı şöyle bir ekrandan geriye çekip ortaya bir çizgi çizsem herhalde şuraya çizerim. Bu da Neydi? kaça tekabül ediyor? 20 Evet. ile 25 arası bir yere tekabül ediyor. 22 min koyardım buna. Max koymasanız da olur. 30 dolar. Oo, çok Ha. güzel bir min örneği. Bak bir kişi intihar etmiş. Tamam mı? Görüyorsunuz değil mi? 30 dolarlık kitabı 13 dolardan girmiş. Ya burada şu 13 dolardan giren adam Repriser'la buraya düşmüyor işte. Bu adam Evet. 13'ten giriyor. Her kimse. Bizim Repriser Buybox bize mi geçmiş? Yo, Buybox bize şunu bir Yok, biz refreshleyelim. 30.02'ye fiyat 30. kırmışız. Ya muhtemelen şöyle. Abi çok güzel örnek oldu ya. Şu yani reklam yapmıyoruz. Reklam kendi kendine gerçekleşiyor sayın seyirciler. Bak atlamamış bu. 30'dan şuraya atlamamış. Şuradaki 30'lara satan herkes mantıklı bir repriser kullanıyor muhtemelen. Bu 30'lara satan hepsi bir repriser kullanıyor da olabilir bilmiyorum. Muhtemelen bizim Reprise'ı gene atlatmaz çünkü 13 ile 30 arasında 17 dolar fark var yani. Ha, Fark 17 dolar kontrol. farklı var ama herkes onun inerse bizimki de iner işte. Evet, işte Minimum tam olarak inerse burada gidiyor. iner. Evet. Ama Yani hiç şu inmese hiç kimse inmese şu 13 Buybox'ı da alsa biz atlamayız. Ama aynen. işte bak 30'larda 5 kişi birikmiş ya. Kesin aralarında Books Pro kullanıcısı olmayan vardır. Kesin o atlayacak. Belki biri ikisi atlayacak. Bu sefer kim 3-4 kişi 13'e indiği zaman da biz de inmek zorunda kalacağız. Aynen. İşte minimum burada devreye giriyor. Yani biz diğer repriser'e oranla daha az atlıyoruz. Tamam mı? Ama hala biz de bir repriser'ız yani. Evet. Dolayısıyla biz insan değil yani bu repriser. Bir makine. O yüzden her durumda sizin istediğiniz şeyi yapmıyor olabilir. Minimum bu yüzden var. Hemen minimum kaça koyacağız bakıyorum.
Kitap en yüksek 30'u görmüş, 36'yı görmüş. Şurada 33, 34. 30 güzel bir rakam. Şu an Evet. biz bunu 30'dan satmak isterim yani. Tamam, zaten en yüksek 30, 35'i görmüş. Şimdi bugüne kadar bir senedir hiç 39'u görmemiş. Şu kitabı ben bekleyeyim 39'a satarım demek En akıl altta işi değil. 45 var mesela. Hani Aynen, şu genel çocuk akıl işi değil yani. En düşükte 21'i görmüş. Bak, FBM bunlar hep. FBA 24'ü görmüş. FBM 21'i görmüş. Şuralarda FBA kalmamış olabilir. Yani 29 güzel bir fiyat. 30 güzel bir fiyat. 19 kötü bir fiyat bu kitap için. 22-23 bile kötü sayılır. Orta çizgiyi şuraya çeksen orta çizgisi bunun 29'a falan tekabül ediyor. Ya ben bu kitaba muhtemelen 28 min koyardım yani. aynen 28-29 azıcık da marjin bırakarak Yani boşluk 28 bırakarak. min koy abi. Tamam mı? Şurada birileri intihar etse bile, şu intihar eden Amazon Buy Box'ı verse, diğerleri de oraya atlasa bile sen 28'de kal abi. Çıkacak o kitap o 28'e tekrar. 15. Bakıyoruz kipasına. 15'ler, 16'lar, 19'lar vardı. Amazon 23, Evet, Amazon 26'ya giriyormuş. Yani şurada 16'ya girmiş bak. List price kaç ya bu çocuğun? 29. 29. Ona bak ya, Amazon da artık var ya list price'ın altına girmeye başladı. Normalde eskiden Amazon girerse kesin direkt list price'dan giriyordu. Yani biz şu list price'ı oraya yazmamızın sebebi o. Amazon bu listingde yok ama girerse buradan girecek. Görün diye gibi. Artık Amazon bile list price'ın altından giriyor yani. 16'ya falan almış burada. Weltroid 16'ya falan almış. 22'ye Madbooks almış. Amazon almış 22'ye. Bilas 17'ye almış. Yani bu kitap için 16-17 average gibi görünüyor. İyi bulunduğu yer 20. Yani şu kitaba ben max koymanıza gerek yok zaten. Patlamaz bu kadar çok satıcının altında. Korkmayın ondan. Minimum koymak için de yani herhalde şu anda bulunduğum fiyata minimum koyardım ya. 15'e Aynen. daha inmesin en azından. Mesela şu 16-65'lere falan minimum koymak bence çok yanlış olur. Neden yanlış olur biliyor musunuz? Minimum koyup bekleyeceğiniz şeyin de bir şey değiyor olması lazım mesela. 15 ise zaten fiyatımız 15.80. 16-12'ye çıkınca 40 cent için beklemeye değer mi mesela hani? Evet. Gerek yok. Ha Bir tane şunu bekleyeceksin. yani ne Belki kadar iki bekleyeceğin de belli satamıyorsun değil. yani. Soru Herkes işi. senin altına girebilir. Hani şu Ya anda tabii 13 tane bulduğum satıcı yere var. koyardım minimum. Aynen. Şu an mesela 13 tane satıcı var ama yarın burada 13 tane satıcı olacağı anlamına gelmiyor ki. Hani öyle de hesap yapanlar oluyor. O da yanlış. Ya işte 5 kişi var. 5 kişi satar, ben satarım. Evet, teoride doğru olabilir ama yarın bir 5 kişinin daha gireceğini bilmiyoruz. O yüzden Abi zaten genelde giren çıkan dengesi birbirine çok yakın oluyor. evet. Yani şunu hayal etmek çok ilk akla gelen ve doğru olmayan yöntem olduğunu düşünüyorum. Yani bu kitapta 4 kişi var. Biri satsa 3 kalacak ya. Ya da ikisi satsa 2 kalacak. Ya ikisi satıyor da birileri de giriyor. Dolayısıyla bir kitaba baktığınız zaman insanlar sattıkça buradaki sayı azalacak gibi düşünmeyin. Azalabilir. Yani şu 13 satar hepsi de bitebilir yani. Tamam mı? Ama bu 13-26 da olabilir. Yani burada bilinmez bir şey var. Bu şey gibi. Yazı tura atıyorsun. Yazı geldi. %50 %50 ya tura gelme ihtimali. Bir sonrakine attığında ilki yazı geldi, ikincisi tura gelecek diye bir garanti var mı? Yok. İstatistik öyle çalışmıyor yani. Benzer mantık. Tamam, inebilir ama çıkabilir. Birileri satınca inecek ama birileri de girebilir yani. Evet. Onu kontrol edemeyeceğimiz, yani o bizim kontrolümüz dışında olduğu için ve buna dair bir datamız olmadığı için biz mevcut datalarla iş yapıyoruz. Yarın kaç kişinin gireceğini tahmin edebildiğimiz bir sistem var mı? Ben bilmiyorum yani. Aynen, yok maalesef. Olamaz da zaten. Evet, genel olarak biraz min örneği şey yaptık. İyi olan kitaplarımıza min koyacağız. Mantık bu. Şimdi son bitirmeden bir taktik daha söyleyeceğim. Ben tavsiye etmiyorum ama uygulanabileceği durumlar olabilir. Sonuçta ben de her iş modelini biliyor değilim yani. Sürekli geziyorum, insanları görüyorum ama öyle şeyler görüyoruz ki bir tane kullanıcıyla yıllar önce bir muhabbetim olmuştu. Detaya girmeyeceğim. Bir taktik uyguluyor, tamam mı? Diyor ki bak, yanlış yapıyorsun, yapma. Yani hatta vereyim taktiği. Ne var ne yok her şeyi FBA'ye gönderiyordu. Yani bir satan, iki satan, üç satan. Dedim ki uzun vadede senin hesabın patlar. Ya adamın kendine özel bir kaynağı varmış herhalde. Kitapları çok deli pahalı yani, adamın kitapları. Ya adam çok ucuz alıyor ama kitaplar 100 dolar, 150 dolar. O gönderdiği bir iki satanlar hep öyle yani. Tamam mı? Ya öyle bir kaynak bulmuş ki adam, bu tarz kitaplar çok fazla. Adam hepsini alıp listeliyor. Dedim ki ben yapma, uzun vadede zarar görürsün. Ya adamın ilginç bir hafızası var. Bütün kitapları ezberliyor nasıl satayım. Hangi kitabı ne zaman şey yapmış?
ne zaman nereden almış, o kitabı daha önce satmış mı hep hatırlıyor. Bir de şu age'i iyi takip ediyor. Yaş aralığı gelmeden bam 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 çöpe atıyor. Eskiden çöpe atmak da bayağı ucuzdu. 30 sente falan atıyordu. Şimdi 5 katına çıktı fiyat. Evet. Adam 100 tane kitap listeliyor abi. 5 tane satıyor, 95'ini çöpe atıyor belki. Sallıyorum rakamları. Belki 30 tane satıyor, belki 70'ini çöpe atıyor. Ama ne yapıyor? Hesabı o satmayan kitaplardan dolayı aşağı çekmiyor. Yani adamın sell-through rate'i düşmüyor. Ama arada o sattığı 5 kitaptan belki çok daha fazla kitap para kazanıyor. En son dedim ki adama, ya ben sana bak bunu yapma diyordum ya. Yap. Ne yapıyorsan öyle devam et sen dedim yani. Adam kendine göre bir taktik oluşturmuş. O yüzden çok tavsiye etmesem de bir yöntemi de göstererek öyle bitireyim. Bulk actions'tan minimum koyabilirsiniz. Ne yapıyoruz biz burada? Benim işte, ya en azından bulk actions'tan koyuyorsan da böyle bir mantıklı bir filtre koy. Şunun gibi mesela Evet. işte Filtre 800 çok tane önemli. Filtre çok önemli, koydum. onu Ne söyleyeyim. yaptım? Adamın işte on binlerce kitabı var belki. Kaç tane hatırlamıyorum da. 500 tanesi buraya girdi. Bir de kondisyon filtresi falan da koyun. Yani neye koyuyorsun abi bunları? Onları bir belirle yani. Channel kesin koy. FBA'lere mi koyacaksın? FBM'lere mi koyacaksın? Böyle grup grup bulk yapın, en azından bulk yapıyorsanız da. Zaten burada sanırım 1000 ya da 2000 limit var. Belli bir 1000. yerden sonra bulk'a izin ver. Bunun için olmayabilir de bir yerde 1000 vardı. Tam emin olamadım şimdi. Bir 1000 Neyse. limitimiz var yani. Şöyle yapabilirsiniz. Edit min values. Current price, şu anki price eksi mesela 3 dolar yazıp confirm'e basarsam ne yapıyorum ben? Şu anki fiyatlarımın 3 dolar aşağısında şu anki şu 562 kitaba minimum koymuş olacağım. Şimdi bunu neden tavsiye etmiyorum biliyor musunuz? Şimdi minimuma çok fazla kitap takılır böyle. Ya şöyle söyleyeyim. Bu kitaplara eksi 10 dolar minimum, eksi 20 dolar minimum koyarsan tamam, her şeyi minimum koymuş oluyorsun ama saçma minimumlar olmuş oluyor. Yani 20'ye sattığın bir kitaba 10 dolar minimum koysan ne, koymasan ne yani. Zaten bu kitabın kötüye sattı dediğin yer senin 14, yani ona inmiyor yani. Ya da az aralık koyarsan da bütün kitaplarına gittin, current price'ın 3 dolar altına min koydun. Ne oluyor abi? Benim 10 bin tane kitabım var. Parça parça bunları yaptım ve 10 bin kitabın 9 binine minimum koydum. Abi belli bir süre sonra bir bakıyorsun 6 bin kitabın minimuma takılmış. Bunların hepsi tek tek ilgilenmen gerekiyor senin. İlgileneceksen yap. Ama ilgilenmeyeceksen kendi satışlarını bloklama. Yani o yüzden ben minimum koyarken, bakın burada minimum koymamaya teşvik etmiyorum size. Sadece daha bilinçli minimum koymaya teşvik ediyorum sizin sağlığınız için. Bunları inceleyin. Bak Amazon 24'e satıyormuş. Şu kitabı dayanamadım, ben bir inceleyeyim. Buybox 24'e kadar çıkmış mı hiç? Bakıyorum. Kitabı bu şekilde inceleyin ve minimum koyun. Çıkmamış 24'e kadar. Şurada 30'a çıkmış gerçi, pardon. Amazon Ama yapmış onu. genelde 20'lerde, şuralarda kaç? 20'lere çıkmış. 10 küsürlerde. Şu an kaç? Buybox 16'da. Güzel bir yerde. En azından 16'ya min koyabilirsiniz burada. Hani 16 bu kitap için çok ucuz değil. Çünkü 24'e falan çok nadir çıkmış yani. Senenin bir ayı bile değil yani. Burada 27'lere çıktı. Her ne kadar Amazon 24'e satsa bile bu kitap bence 18-19'a satsa güzel bir fiyat. Neyse, konuya geri dönüyorum. Toplu min koyacaksanız lütfen 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 rica ediyoruz. Düzenli olarak buraya gelip şuradaki filtreleri bir temizleyeyim ben. Bak, adamın normal kitaplarına geleyim. İşte kaç? 11 bin kitabı var. 11 bin kitabı var. Şuraya etmine tıklayıp mine takılanlara bakın. Minimuma takılan kitabı yok. Hala minimum koymamış. Koymasını tavsiye ediyoruz tekrardan. Burada minimum ve maksimum. Maksimumları koyuyor olabilir belki. Evet, maksimum koymaya başlamış. Önce maksimumdan başlamış. Bak 700 tane kitabı maksimuma takmış yani. Minimumları da koymasını tavsiye ediyoruz. Buraya gelip düzenli olarak minimumlara takılanlara bakmanız lazım. Maksimum da aynı şekilde. Benlik bu kadar bugün. Nasıl, toparlayalım? Var mı yapacağın Evet, girdi? ben girdi yapacağım. Amazon'la çok fazla kapışmayın. Onu söyleyebilirim. Sarı olan Amazon. Sarı görünce farklı şeyler Evet. yapıyoruz. Sarı Amazon. Yani Amazon'la yani kapışacağınız çok nadir senaryolar var. Onları da anlatmayacağım çünkü yanlış anlaşılabiliyor onlar. Genel olarak Amazon'la Ben bile kapışmayın. merak ettim şu an ama toplantıda da sormayacağım Yok. yani. Çünkü Amazon'un elinde ne kadar kitap olduğunu bilmiyoruz. Genelde Ve de çok genelde kitap çok oluyor. fazla oluyor. Adamın önünde 100 tane kitap oluyor. Buybox vermiyor ki zaten. Siz onun piyasadan çıkmasını, Buybox'ı size vermesini beklerseniz çok bekleyebilirsiniz yani. Datasını açıklar mısın mesela şu kitabın? Kaç tane varmış elinde merak ettim. Dataya tıkla yukarıda. Offers'a gel. Bu çocuk. Sağa gel. Stock history var orada bak. İkinci şart. Sola gel nasıl çık? Heh. Aa, 4'ten 4 100'e çıkmış. yani 4 olduğu dönemde de muhtemelen elinde vardı. Adam listelememiş mi Aynen. ya?
Bu arada Evet. Amazon Var. out of stock olsa da çıkmıyor listingden çoğu zaman. Yes. 4 nereden geliyor biliyor musun? Amazon sonradan getirdi bunu. Maximum order quantity 4 diye bir şey getirdi. Kipa bunu 4 diye track etmiş ama bu 4 değil. Ben eminim 4 olmadığına. Bazı kitaplarda Amazon Maximum Order Quantity 4 limiti getirdi. Ama Kipa bunu henüz sistemine işlemedi bence. Bu 4'ü çok görüyorum ben. O 4'ler 4 değil. 4 tane al, bir 4 tane daha alabiliyorsun daha sonra. Aslında stock çok daha yüksek. Evet. İşte 100 Yani tane 100 tanesi daha var yani. bu bilgiyi Amazon vermediği için böyle kendileri toparlıyor bu sistemler. O yüzden zaten biz buna dayalı bir repriser yazamadık. Yoksa biz ilk zamanlara direkt şey yaptığımız şey, elinde çok az kitap olan kişilerle yarışmaması için buna based repriser yazmaktı. İlk zamanlarda olmadı. Amazon vermiyor bu bilgiyi maalesef. Bunlar da kendileri topladığı için bir sürü yanlışlar oluyor yani. Ben %100 eminim burada 4 olmadığına. 4 gösteriyor ama neyse. Yavaştan bitirelim istersen. Güzel bir toplantı oldu. Evet. Bu Amazon'la yarışmayın arkadaşlar. Evet. Amazon'la yarışmayın. İyi satan kitaplarınıza minimum koyun. Ya bundan da aşağı satmasın minimum koyun ya da ya ben bunu buradan satabilirim minimum koyun. Bunu buradan satabilirim minimum koyup fiyatınızı yükseltiyorsunuz da o koyduğunuz fiyata bir bakın ya gerçekten buradan satar mı? Piyasada her gördüğünüz fiyat gerçek değil sonuçta. Evet, aynen öyle. Buybox historisi bizim en güvenilir şeylerden bir tanesi. Bu Evet. arada Booksy Mobile'de çok büyük geliştirmeler yapıyoruz. Gerçekten çok sağlam bir update gelecek Booksy Mobile. Artık Scout'lu kullanıcısı kalmayacak diyor. Kalsın. O arkadaşla geçinsin. Bir şey demiyoruz. Ama Booksy Mobile ortalama Buybox fiyatı diye bir şey getiriyoruz şu anda. Bunun da hani sneak peek vermiş olayım. Önden böyle bir haber Spoiler. olayım. Spoiler vermiş olayım. Aynen. Uzun süredir üzerine çalıştığımız bir şeydi. Kitap alımlarınızda yanlış kitap alımınızı engellemek için çok güzel bir data olacak yani. Ortalama Buybox fiyatı. Buybox historisi bizim ana bakacağımız yer. Şu anki piyasaya bakarak hayaller kurmak çoğu zaman değil mi? Bizi yanlış yanılttığı çok oluyor yani. Historisine baktığımız zaman daha az yanılıyoruz. Yani yine yanılmıyor değiliz. Yine bilemeyiz çünkü. Geleceği tahmin etmeye çalışıyoruz burada. Aynen. Evet, teşekkürler zamanın için Ali. Ben Ee, teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Güzel kendine iyi oldu. bak. Yani yine şey yapamadığımız, kapsayamadığımız senaryolar mutlaka olmuştur. Onları da sorarsanız cevaplarız. Evet, teşekkürler. Görüşmek üzere. Ağzına sağlık. Görüşürüz.